Risk almayı sever misin? Peki senin için kaybetmemek mi daha önemlidir yoksa kazanmak mı? Bir an için ya Barış aynı şey değil mi? Ha kaybetmemek ha kazanmak demiş olabilirsin ama birbirine taban tabana zıt iki kavram aslında. Soruyu bir de şöyle sorayım. Bir oyundasın, 10 bin lira kazandın ve devam edersen performansına göre 30 bin liraya çıkarman mümkün bunu. Hem de %80 ihtimalle. Ancak %20 ihtimalle hiçbir şey kazanmadan oyunu terk etmek durumunda kalacaksın. Hangisini seçerdin? Peki bir de şununla karşı karşıya olduğunu düşün. Yine bir oyundasın, 10 bin lira kaybedeceksin. Ancak devam edersen performansına göre hiç kaybetmeyeceksin ya da 30 bin lira kaybedeceksin. Hiç kaybetmeme ihtimalin %20, kaybetme ihtimalin yani 30 bin lira kaybetme ihtimalin %80. Hangi seçeneği tercih edersin? Bu sorular Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin karar verme süreçleri üzerine yaptığı ünlü deneylerine dayanıyor. İnsanların risk ve belirsizlik karşısında nasıl davrandığını anlamamıza yardımcı olan bu deney 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü kazanmalarını sağlamış. Sahi bir ekonomi ödülü neden ekonomi uzmanlarına değil de psikologlara verilir? Bence bu da düşünmemiz gereken önemli bir soru değil mi? Bu soruların ve araştırmanın detaylarına özet içinde değineceğim. Peki kitaba geçmeden önce bir soru daha. Bir yarışmada birinci olmak mı yoksa yarışmaya damga vurmak mı? Altın madalya almak mı yoksa gümüş madalya alıp tüm dünyaya çok büyük bir mesaj vermek mi? Sahi bir duruşun verebileceği en büyük mesaj nedir? Yorumlarda konuşalım mı? Sevgili dost, bugün kitap özetleri köşemizin konuğu Daniel Kahneman ve muhteşem kitabı, epik kitabı Hızlı ve Yavaş Düşünme. Kahneman bu kitabı yazarken insanların karar verme mekanizmalarını daha iyi anlamaya amaçlamış. İnsanların neden ve nasıl hatalar yaptığını, hangi durumlarda hızlı ve sezgisel, hangi durumlarda yavaş ve analitik düşündüğünü araştırmış. Bu kitap karar alırken yaptığımız yanlışlar ve doğrular üzerine derinlemesine bir inceleme sunuyor. Peki günlük hayatımızdaki kararlarımızı hangi sistemler yönetiyor ve bu sistemler nasıl daha iyi kararlar almamızı sağlayabilir? Bu arada kitap yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gördü ve dünya çapında milyonlar sattı. Şimdi kitabın önemli noktalarını beraber inceleyelim mi? Ben hazırım. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Bölüm 1. 2. Sistem. Burada Kahneman bize iki sistemden bahsediyor. Zaten kitabın temeli de bu. Birinci sistem sezgisel davranışlarımızı yönetiyor. İkincisi de analitik ve mantıksal. Şöyle düşün, yolda yürüyorsun, aniden önüne bir araba çıktı, hızlıca kenara çekilirsin. Bu sistem 1'in otomatik ve hızlı tepkisidir. Ancak bir matematik problemiyle karşı karşıyaysan sistem 2'yi kullanırsın daha dikkatli düşünmek için. Sistem 1 günlük rutin işlerimizde hızlı kararlar almamızı sağlarken sistem 2 daha karmaşık ve bilinçli düşünme gerektiren durumlarda kullandığımız sistem. Örneğin alışveriş yaparken çoğu kararımızı sistem 1 ile veririz yani sezgisel olarak. Ama büyük bir yatırım yapmamız gerekiyorsa sistem 2'yi kullanmamız muhtemeldir. Önemli olan bunları kullanırken doğru mu yaparız yoksa yanlış mı yaparız? Alışveriş yaparken neler yaşıyorsun bir düşün. Sen bir ürünü bütçene uygun olduğu için aldığını zannediyorsun ancak genelde süreç böyle işlemez. Sistem 1 için daha önce gönderilmiş bazı mesajlar vardır çünkü. Arda Turan'ın Barcelona günlerinde oynadığı reklamı hatırlarsın belki. Bir akaryakıt firmasının reklamında oynadı ancak reklam boyunca akaryakıt hiç geçmedi. Bir mesaj vardı. Buraya gelirsen sen de Arda gibi evinde hissedersin. Parfüm reklamlarında da içerikten bahsedilmez. Sadece karşı cins üzerinde ne kadar etkili olacağın vurgulanır. Şampuan reklamlarında da öyledir. Araba reklamlarında da arabanın özelliklerine pek değinilmez. Güç, aile, güven gibi konulara vurgu yapılır. Subliminal mesajlar verilir. Bebek maması ya da bebek bezi reklamlarında bu mesaj çok daha serttir. İyi bir anne olmak istiyorsan bunu kullanmalısın demektedir reklamlar. Şimdi bir daha düşünme zamanı değil mi? Bölüm 2. Heuristikler ve yanılsamalar. Bir öğretmen öğrencilerinin notlarını değerlendirirken genellikle önceki performanslarına dayanarak hızlı bir değerlendirme yapar. Bu bir tür heuristik kullanmaktır. Ancak bu kısa yollar bazen yanılsamalara ve hatalı kararlara yol açabilir. Heuristik dediğimiz şey
Karar verme, problem çözme ya da bir şeyi değerlendirme süreçlerinde kullanılan zihinsel kısa yollar aslında. Bu kısa yollar genellikle büyük miktarda bilgiyi hızlıca işlememize yardımcı olur. Fakat her zaman en doğru ya da en mantıklı sonuca ulaşamayabiliriz. Örneğin bir yatırımcı bir şirketin hisse senetlerini geçmiş performansına dayanarak değerlendirebilir. Bu temsilcilik heuristiğidir. Ancak geçmiş performans gelecekteki başarıyı garanti eder mi? Elbette etmez. Yüksek fiyatın yüksek kaliteyi temsil ettiğini düşünmek yine buna bir örnektir. Bir ürünün üzerinde organik, doğal gibi yazıları görünce alma konusunda istekli davranmak yine heuristik davranışa bir örnek. Bir restoranın önünde kuyruk görünce burası iyidir diye düşünmek. Bir konuda çoğunluğun aldığı kararları doğru kabul etmek gibi. Yani faydaları vardır tabii. Hızlı karar verebilme, bilişsel enerji tasarrufu gibi. Ancak burada amacımız farkındalık olduğuna göre örneklerden birini bir düşünelim. Mesela çoğunluğun aldığı kararlara uyma noktasını bir düşünelim. Çoğunluk gerçekten güvenilir midir? Ben tam aksini düşünüyorum mesela. Çoğunluk değil, azınlık kitap okur çünkü. Çoğunluk değil, azınlık iyi para kazanır. Çoğunluk değil, azınlık disiplinli ve başarılıdır. En iyi üniversite ve en iyi bölümlere çoğunluk değil, azınlık yerleşir. Çoğunluk haber izler, dedikodu yapar, ortalama bir hayat yaşar. Azınlık ise haber değil, faydalı içerikler izler, dedikodu değil, kendisine ve başkalarına faydalı şeyleri gündem yapar ve bir kere geldiği şu dünyada yaşadığı hayatı onurlandırmak için ne gerekiyorsa onu yapar. Şu halde çoğunluğa mı bakmak lazım, azınlığa mı? Bölüm 3. Aşırı güven ve seçim paradoksu. Bir doktor düşün, hastasının teşhisini çok hızlı ve kendinden emin bir şekilde koyabilir. Ancak bu aşırı güven yanılgısına düşer ve teşhisi yanlış çıkabilir. Sonuç olarak hasta yanlış bir tedavi alır, durumu daha da kötüleşir. Ne yazık ki bunlara sık sık rastlıyoruz, öyle değil mi? Finans dünyasında aşırı güvenle yapılan yatırımlar büyük kayıplara yol açar. Bir yatırımcı piyasa hakkında çok emin olduğunda riskli yatırımlar yapar ve büyük kayıplara neden olabilir. Şimdi bu konuyu çok daha iyi anlamamızı sağlayacak bazı sorular soracağım sana ve aşırı güven seçim paradoksu nasıl bizi etkiliyor beraber görelim. Lütfen şu soruyu bir düşün. Bir beyzbol sopası ile bir topun fiyatı 1 dolar 10 centtir. Sopa toptan 1 dolar daha pahalıdır. Topun fiyatı nedir? Bu soruya Harvard, MIT ve Princeton gibi dünyanın en seçkin üniversitelerindeki öğrencilerin %50'sinden fazlası sezgisel yani yanlış cevap vermiş. O kadar seçkin olmayan üniversitelerdeki öğrencilerde ise bu oran %80'in üzerinde, yani yanlış cevap verenlerin oranı. Başka bir soru daha sorayım. 5 makine 5 nesneyi 5 dakikada yapıyorsa 100 makinenin aynı nesneden 100 adet yapması ne kadar zaman alır? 100 dakika mı? 5 dakika mı? İşte harika bir soru daha. Bir gölde bir öbek nilüfer çiçeği var. Öbek her gün 2 kat büyüyor. Öbeğin tüm gölü kaplaması 48 gün sürüyorsa gölün yarısını kaplaması ne kadar sürer? Bu sorulara ilk olarak verdiğin yanıtları lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaş. Sonra üzerine düşünerek verdiğin yanıtı da lütfen bizimle paylaş. İşte burada aşırı güven ve seçim paradoksunun bizi nasıl yanıltabildiğini beraberce görmüş olacağız. 4. bölüm çerçeveleme etkisi. Burada yine çok önemli bir noktaya dikkat çekiliyor. İki farklı grup insana aynı hastalık için 2 tedavi seçeneği sunuluyor. Birinci grup tedavinin %90 başarı oranına odaklanırken ikinci grup %10 başarısızlık oranına odaklanıyor. İlk grup tedaviyi daha olumlu değerlendiriyor çünkü bilgi olumlu bir şekilde çerçeveleniyor burada. Dikkat edelim. Ya da şöyle düşün, bir ürüne bakıyorsun, fiyatı 200 lira. Pek bir şey hissetmeyebilirsin değil mi? Ancak ürünün etiketinde 300 lira üzerine çarpı konulmuş ve %33 indirim ile 200 liraya sunulmuş. Burada alma konusunda istekli davranman muhtemeldir değil mi? İşte sorulan bir sorunun ya da herhangi bir yaklaşımın nasıl çerçevelendiği, karşı tarafa nasıl sunulduğu çok önemlidir. Bundan böyle herhangi bir seçenekle karşı karşıya kaldığında, özellikle bu sana başkaları tarafından sunulmuş bir seçenekse lütfen iyi düşünerek karar al. Anlaştık mı? Bölüm 5. Mülkiyet etkisi ya da prospekt kuralı. Girişte sorduğum soruları hatırlıyor musun?
Prospekt kuramı insanların risk altında verdikleri kararların rasyonel olmadığını gösteriyor. Gerçekte mantıklı olan ilk durumda risk almak, ikinci durumda kaybı kabul etmek. Ancak çoğu insan kazanç durumunda garantiyi, kayıp durumunda riski seçiyor. Yani bu bilimsel araştırmanın sonucu bize bunu söylüyor. Şimdi düşünsene, kazanmaya odaklı biri böyle yapmaz. Soruyu hatırlayalım. Bir oyun oynuyorsun, 10 bin lira kazandın. Devam edersen performansına göre %80 bunu 30 bin liraya çıkaracaksın ama %20 hiçbir şey kazanamayacaksın. Burada çoğunluk 10 bin lira garanti parayı alıp gitmeyi seçmiş. İkincisinde ne konuşmuştuk? Yine bir oyun oynuyorsun, 10 bin lira kaybettin ama devam edersen %20 ihtimalle hiç kayıpsız tamamlayacaksın. %80 ihtimalle 30 bin lira kaybedeceksin. Burada mantıklı olan nedir? 10 bin lira zararı kabul edip oyundan çekilmek. Ancak burada çoğunluk oynamayı seçiyor. Bak, kazanmak söz konusu olduğunda oynamıyor insanlar ama kaybetmek söz konusu olduğunda oynamayı seçiyor. Neden? Kahneman şöyle diyor. Bu gibi durumlarda mantıklı hareket etmiyor insanlar. Çünkü para kaybetme ihtimali hissettiğimizde beynimizde pişmanlık duygusu tetikleniyor. Yani 30 bin lira kazanmak için %80 şansımızı kullanır ve hiçbir şey kazanmazsak 10 bin liradan da olacağımız için kendimize karşı büyük bir öfke duyabiliriz diye bu seçeneği seçiyor çoğunluk. Daha küçük bir miktara razı olmak hiçbir şey kazanmama ihtimaline ağır basıyor. Hatırla, geçen yıllarda televizyonda çok popüler bir yarışma vardı. Var mısın, yok musun? Bu programa katılanların başlangıçta çok iddialı olduklarını belki hatırlarsın eğer izlediysen. Ancak programın ilerleyen dakikalarında göz diktikleri büyük ikramiyeyi kovalamaktan vazgeçip çok daha mütevazi bir kazanca razı olmalarının nedeni pişmanlık duygusunu yaşamaktan korkmalarıydı. Bölüm 6: Seçim mimarlığı ve Nudge. Bir okul kafeteryasında sağlıklı yiyecekler göz hizasında ve kolay erişilebilir yerlere yerleştirilmiş. Bu küçük düzenleme öğrencilerin daha sağlıklı seçimler yapma olasılığını artırmış. Bu bir Nudge örneği. Nudge ya da dürtme kavramı insanların kararlarını veya davranışlarını belirli bir yönde değiştirmek için kullanılan küçük ama teşvik edici müdahalelerdir. Bu müdahaleler insanların özgür iradelerini kısıtlamadan, onlara yeni seçimler sunmadan mevcut seçimler arasında iyi kararlar vermelerini sağlamayı amaçlar. Ancak bazen de bunu olumsuz olarak kullanabilirler. Yani az önceki örneğin tersini düşün. Markette kasanın yanına sağlıksız atıştırmalıkları yerleştirmek negatif bir nudge örneğidir ve ne yazık ki hemen hepimizin karşılaştığı bir durumdur, değil mi? Peki böyle durumlarda ne yapıyorsun? Bundan sonra kasaya ödemeye geldiğinde bir kez daha düşün, oldu mu? 7. ve son bölüm: Onaylama etkisi. Şöyle düşün, bir arkadaşınla tartışıyorsun ve sen diyorsun ki et yemek sağlığımız için faydalı. Protein var, bir sürü katkısı var. Arkadaşın da diyor ki yo zararlı. Hatta hiç et yemememiz gerekiyor. İkiniz de görüşünüzü kanıtlamak için kanıtlar getirmeniz gerektiğine inanıyorsunuz ve arkadaşın internetten etin zararları isimli bir makale bulup getiriyor. Sana deminden beri anlatmaya çalışıyorum, İşte bak gördün mü diyor. Ancak sen Google'ın arama çubuğunda şöyle bir şey görüyorsun: et yemek neden zararlı? Yani arkadaşın Google'ı onaylama etkisini kullanarak yönlendirmiş. Aslında oraya et yemenin insan sağlığına etkileri ya da etin faydaları ve zararları yazabilirdi, değil mi? Ama o kendi görüşünü desteklemek için bunu kullanmış. Kabul etmek lazım ki hemen hepimiz haklılığımızı ispat etmek için bunu yapıyoruz, değil mi? Sevgili dostum, kitap çok derin bir kitap, çok özel bir kitap. Daha birçok şey anlatılabilir. Ancak takdir edersin ki bu bir özet ve mutlaka alıp okumanı, her daim elinin altında olmasını isterim bu kitabın. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Bu arada her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapacağım. Biliyorsun Filistin'de son 9 aydır ve öncesinde 75 yıldır bir zulüm var. Aynı şekilde Doğu Türkistan'da devam eden bir zulüm var. Bunlara karşılık belki oraya gidip onlar için bir şeyler yapamıyoruz ama bulunduğumuz noktada hepimizin yapabileceği şeyler var. Bir defa hepimiz samimi bir şekilde dua edebiliriz. Bununla beraber unutulmaması, gündemde kalması için, başkalarına farkındalık uyandırmak için paylaşımlar yapabiliriz. Boykota destek verebilir ve bu konuda insanları uyarabiliriz. Boykot çok özel bir duruştur.
ve boykotun uzağında kalmak zulme yardım ve yataklıktır. Belki bütçemiz nispetinde maddi yardımlarda bulunabiliriz ama mutlaka bir şeyler yapabiliriz. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Yeni kitap özetinde buluşana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.